Merhaba sevgili arkadaşlar. Bir Yumakla Gelenler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu önümde görmüş olduğunuz eldiven modelinin yapımını anlatmaya çalışacağım. Şöyle eldivenlerimize bakalım. Gerçekten çok şık bir örneği var. Yine bu örnekten, modelden ben atkı ve bere çalışması yapmıştım. Onların linkini de yine bu videonun açıklama kısmına ekleyeceğim. Eğer görmeyenler, bilmeyenler varsa oradan yaparak tam takım haline getirebilirler bunu arkadaşlar. Gerçekten çok şık, çok güzel bir modeli var. Atkı ve beriye yayınladığımda da gerçekten herkes tarafından çok beğenilmişti ve eldivenleri de istenmişti. Ben de eldivenler için böyle bir çalışma yapmak istedim sizler için. Tam takım olarak yapabilmeniz için böyle parmaksız bir eldiven. Şöyle takalım. Yetişkin için çalıştım. Bakın gayet şık, güzel bir eldiven oldu. Böyle parmaksız bir eldiven. Parmak kısımlarında bir sıra örnekli kısmına devam ettim ve bu şekilde çalıştım. Çok keyifli bir çalışması var. Yani örerken hiç sıkılmıyorsunuz arkadaşlar. Böyle çeşit çeşit rengarenk yapabilirsiniz bundan. Kullanmış olduğum ipim koton bir ip kullandım. Açıklama kısmına eklerim onun da yine markasını. Yarım yumak kullandım. 100 gram 220 metrelik bir ip arkadaşlar. Koton bir ipliktir. Yani bütün koton ipliklerle yapabilirsiniz. Çok kalın da bir iplik değil. Böyle ince bir iplik. Bebe yünüyle de çalıştım ancak bebe yünüyle böyle güzel durmadı. O yüzden koton iplikle çalışmak istedim. Koton iplikle istediğim şekilde modeli yansıtabildim. Tığ olarak da 3 milimlik bir tığ kullandım. 5 numara 3 milimlik bir tığ kullandım arkadaşlar. Yetişkin boyu çalıştım. Ölçüleri videomun içerisinde bulabileceksiniz. Sayıları, her şeyi videonun içerisinde bulabileceksiniz. Şimdi isterseniz yapımına geçelim. Geçmeden önce küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Yorumlarınızda da destek olursanız çok sevinirim. Hepinize kolay gelsin. Arkadaşlar eldivenimizin yapımına başlıyoruz. Öncelikle zincir çekerek başlayacağım. Toplamda 34 tane zincir çekeceğim. Zincirlerimizi de çekerken şöyle bakın, şöyle hafif bol bol çekmeye çalışın. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sıkı sıkı çekmeyin yani. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 34 tane zincir çektim. Bu 34 tane zincirimin üzerine 33 tane sık iğne yapacağım. Öncelikle bunun için sık iğnelerimizi şöyle, bakın, zincirimizin şöyle tek kanadını alarak yapıyorum. Yani şöyle alttan değil de, bu şekilde değil de, bu zincirlerin şu üst kısmında kalan tek kanatlarını alarak yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Evet, 33 tane sık iğnemizi yaptık. Daha sonrasında bunları iyice oturtmak için şöyle hafif bir çekiştiriyoruz arkadaşlar. Evet, şimdi döndürüyorum. Bir zincir çektim. Bunun üzerine yine 33 tane sık iğne yapacağız ama şöyle arka kanatlarından alarak yapacağız arkadaşlar. Bakın, bu şekilde değil. Bu şekilde ilmekleri değil. Şöyle tutuyorum. Şu ortadan giriyorum ve karşı tarafın ilmeğinden dışarı çıkıyorum. Arka kanatlarından alarak yapıyorum. 1. Yine yanındakinden bakın. Aynı şekilde. 2. 3.
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Hep arka kanatlarından alıyoruz arkadaşlar. 21, ve sonuncuyu da batıyorum. 33. Döndürüyorum. Şimdi 10 tane yine sık iğne yapacağım. Yine arka kanatlarından alarak yapıyorum. Bakın arka kanadından alıyorum. 10 tane sık iğnem olacak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bu 10 tane sık iğne eldivenimiz boyunca hep devam edecek. Burası bizim bilek kısmımız arkadaşlar. Şimdi buradan sonrası arka kanatlarına değil normal ilmeklere batarak yapacağız. Şimdi önümdeki ilk sık iğne gözeneğime atlıyorum. İkinciye sık iğne yapıyorum. Bakın ilmeğe yapıyorum arkadaşlar. Sık iğne yapıyorum. İpimi doluyorum. Bu geride atlamış olduğuma geri döneceğim. Şurada bakın bunu atlamıştık. Bunu hemen geri dönüyorum. İpimi dolamıştım. Batıyorum. İpimi aldım. Biraz uzattım. Tekrar ipimi alıyorum. Aynı yere tekrar batıyorum. Uzatıyorum. Tığımda 5 tane ilmeğim var. Bu 5 ilmeğimin 4 tanesini çıkarıyorum. Tığımda 2 tane ilmeğim kaldı. Bunların da ikisini bir çıkardım. Evet. Şimdi yine bir tane atlıyorum. İkinciye sık iğne yapıyorum. Normal ilmeğime yaptım. İpimi doluyorum. Bu atlamış olduğuma geri dönüyorum. Bakın atlamış olduğuma geri döndüm. İpimi uzattım. İpimi doluyorum tekrar. Aynı yere tekrar batıyorum ve uzatıyorum. Tığımda 5 tane ilmeğim var. Bu 5 ilmeğimin bakın şöyle bir tanesini ayırıyorum. Kalan 4 tanesinden ipi çıkardım. Tığımda 2 tane kaldı. Bu ikisini de beraber çıkardım. Yine bir tane atlıyorum. İkinciye sık iğne yapıyorum. İpimi doluyorum. Atlamış olduğuma geri döndüm. Aldım, uzattım. Tığımda 3 tane var. Tekrar ipimi doluyorum. Aynı yere tekrar batıyorum, uzatıyorum. Tığımda 5 tane var. Bu bir tanesini ayırıyorum. 4 tanesini çıktım. Bu kalan 2 tanesini de bir çıkıyorum. Evet, örneğimiz ilk sırası bu şekilde. 2 sıradan oluşacak arkadaşlar. Şimdi ilk sırasını bu şekilde yapmaya devam edelim.
Sıra sonuna kadar bu işlemi devam ettiriyoruz. Sonda bir tane kalacak. Çünkü biz 33 tane zincirle başladık, sık iğne ile başladık başta. O yüzden bir tane kalacak sonda. Evet, sondaki kalan zincirime de sık iğneme de bir tane sık iğne yapıyorum. Döndürdüm. Bir zincir çekiyorum. Bu sık iğneme bir tane sık iğne yapıyorum. Evet, şimdi bakın. Burada böyle hafif kabartı gibi oluştu. Şimdi yine bir tane atlıyorum. İkinciye sık iğne yapıyorum. Bakın zaten şu iki tane kabartının ortasına denk gelmiş olacak. Bu sık iğnelerimiz. Batıyorum. İpimi doluyorum. Evet, burada atlamış olduğumuz ilmeğe geri dönüyoruz. Bakın burada atlamış olduğuma geri döndüm. Uzattım. Tekrar ipimi doluyorum. Aynı yere tekrar batıyorum. Tığımda 5 tane var. 4'ünü çıktım. Kalan ikisini de şimdi çıktım. Şimdi yine bakın bir tane atlıyorum. İkinciye sık iğne ile bağlıyorum. İpimi doladım. Atlamış olduğuma geri dönüyorum. Ve 2 kere bu şekilde batıyorum. Bir tane atlıyorum. İkinciye sık iğne yapıyorum. İpimi doluyorum. Atlamış olduğuma geri döndüm. Çektim. Tekrar ipimi doladım. Aynı yere tekrar battım. Hafif çektim. 4 tanesini çıktım. Geriye 2 tane kaldı. Ve kalan 2 tanesini de yine çıktım. Evet. Yine bu sıramızda aynı birincinin devamı şeklinde arkadaşlar. Eldivenimizin kanalımda atkısı ve beresi de mevcut. Açıklama kısmına onların linkini de eklerim. Tam takım olarak yapabilirsiniz arkadaşlar. Videonun altındaki açıklama kısmına tıkladığınızda videolarını bulabilirsiniz onların da. Böyle yapıp tam takım olarak kullanabilirsiniz. Gerçekten çok şık atkı beresi. Mutlaka yapmanızı öneririm eğer yapmadıysanız ve görmediyseniz. Eldiven modeli de çok istenmişti. Atkı ve beresini yapan arkadaşlarımız tam takım olmasını istediler. Eldiven modelini de çok istediler. O yüzden ben de sizler için böyle bir çalışma yaptım. Umarım beğenirsiniz eldiven modelini. Evet, sondakini de yapıyorum. Sonuncu fıstığımı da. Evet, şimdi burada 10 tane sık iğnemiz vardı. Bu 10 tane sık iğnemizi devam ettiriyoruz. Atlamıyorum. Direkt önündeki sık iğnenin arka kanadından alarak devam ediyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Evet, arka kanatlardan alarak bu kısmı da ördüm. Şimdi döndürüyorum. Bir zincir çektim. Bu sırayı komple arka kanatlarından alarak sık iğne olarak çalışacağım arkadaşlar. Fıstık sıramız 2 sıradan ibaret. 2 sırada sık iğne sırası gideceğiz. Şu eldivenimizde göstereyim. Bakın şu ortadaki çıkıntıyı bu 2 sıra sık iğne sırası sağlamış olacak. O yüzden şimdi 2 sıra sık iğne gideceğiz. Böyle arka kanatlarından alarak. Örnekli kısmımızda da yine aynı şekilde arka kanatlarından alıyorum.
Hiç atlamayın ve sayarak ilerleyin arkadaşlar. Atlarsanız eksilir modeliniz. Yani ilmekleriniz eksilince bu fıstıklarınız aynı hizada olmaz. Eşitsizlik olur. O yüzden hani sayarak ilerlemeye çalışın. Bakın. Hepsinin arka kanadından alarak örüyorum. Bu bizim ilk sık iğne sıramız, birinci sık iğne sıramız. Evet, döndürüyorum. İkinci sık iğne sıramı yapıyorum. Yine arka kanatlarından alarak. Her fıstıklı sıranın ardından bu iki sırayı yapıyoruz. Bakın iki sırada fıstık sıramız tamamlanıyor. Daha sonrasında da iki sıra bu sık iğne sırasını yapacağız. Sıra sonuna kadar gelelim. Böyle hiç videoyu da duraksatmadan sıra sıra anlatmak istedim. İyice anlaşılır olsun diye. Şimdi bu bir kez daha fıstık sırasını yapacağım. Göstereceğim sizlere. Evet, şimdi döndürüyorum. 10 tane sık iğnemizi yine yapıyoruz. Bu 10 tane sık iğnemiz sürekli olacak arkadaşlar. Eldivenimiz boyunca 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Evet, 10 tane sık iğnemizi yaptık. Şimdi arka kanatlarından devam etmeyeceğim. Normal ilmeklerimden devam edeceğim. Çünkü fıstıklı sıramdayım. Şimdi bir tane atlıyorum. İkinciye normal ilmeğime sık iğne yapıyorum. İpimi doluyorum. Bu atlamış olduğumuza geri dönüyorum. Battım, uzattım. Tekrar ipimi alıyorum. Yine aynı yere batıyorum. Burada da yine 4 taneyi çıkardım. Tığımda 2 tane var. Hepsini tek seferde topladım. Şimdi bir tane atlıyorum. İkinciye sık iğne yapıyorum. İpimi doladım. Geri döndüm. Bir tane atlıyorum. İkinciye sık iğne yapıyorum. İpimi doladım. Atladığıma geri dönüyorum. Battım, uzattım. Tekrar ipimi doluyorum. Ve aynı yere tekrar yine sıra sonuna kadar aynı fıstık sıramızı devam ettiriyoruz.
Sondakine de bir tane sık iğne yapıyorum. Evet, döndürdüm. Bir zincir. Bu sık iğneye bir tane sık iğne yapıyorum. Ve bir tane atlıyorum. İkinciye bakın bir tane atlıyorum. İkinciye sık iğne. İpimi doladım. Yine burada geriye dönüyorum. Atlamış olduğumuza geriye döndüm. Uzattım. İpimi doladım. Tekrar battım. Uzattım. Ve çıktım. Batıyorum. Bir tane atladım. İkinciye battım. İpimi doladım. Atlamış olduğumuza geri döndüm. Bir tane atlıyorum. İkinciye sık iğne yaptım. Atlamış olduğuma geri döndüm. Evet. Bu şekilde sıra sonuna kadar geleceğiz arkadaşlar. İkinci fıstık sıramızda bu şekilde aynı işlemleri tekrarlıyoruz aslında. Evet, şimdi bu kalan 10 tane sık iğneyi yine arka kanatlarından alarak yapıyorum. Kız 10. Şöyle bakın. Çok güzel oldu. Evet, döndürüyorum. Bir zincir ve yine bu sırayı hepsini arka kanatlarından alarak devam ettireceğim. Yine 2 sıra bu şekilde gideceğiz arkadaşlar. Bakın fıstık sırasında yine arka kanatlarından alarak gidiyorum. Evet. Arkadaşlar 2 sıra yine bu şekilde arka kanatlarından alarak öreceğim. Daha sonra yine fıstık sırasıyla devam edeceğim. Ve eldivenimiz gerekli genişliğe gelene kadar öreceğim. Şimdi kaç santim ördüğümü ve kaç sıra bu fıstık sıralarından ördüğümü sizlerle paylaşacağım. Ben örüp geleyim. Sizler de örün. Bitmiş hal yani genişlik halinin bitmiş haliyle geleceğiz ve birleştirme kısmına geçeceğiz. Arkadaşlar ben tamamladım. Bakın şu fıstık sıralarını sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 tane fıstık sırası yaptım. Ve en sonunda da bitişimi bir sıra sık iğne ile bitirdim. Santim olarak da 17 santimlik bir ölçüm olmuş oldu. Şöyle uzunluk olarak da bir ölçelim. Bakın uzunluk olarak da 15 santimlik bir uzunluğum var. Evet, şimdi bunun birleşimini yapacağız. Birleşimini yaparken bakın şimdi iki taraflı bir bu tarafı var. Bir de asıl ön yüzü, yani şu kabartılarımızın olduğu kısım var. Burası bizim ön yüzümüz. Birleşimimizi yaparken ters kısımdan birleştiriyoruz. Şu şekilde katlıyorum. Ters kısım üste gelecek şekilde birleşimimizi yapacağız. Şimdi şuradan ipim bu tarafta, bakın diğer tarafta. Ne yapıyorum? İpimi bu tarafa almam gerekiyor benim. Evet, şimdi şöyle ikiye katladık. Şimdi bu taraftaki ilmekten ipimi, tığımı takıyorum. İlk baştaki ilmekten tığımı taktım. Buradan da ipimi alacağım şimdi. İçinden geçiriyorum. Şöyle bir tane zincir çektim. Aynı ilmeği tekrar şöyle göstereyim bakın. Aynı ilmekte tekrar işlem yapıyorum. Bu ilmekten giriyorum.
Karşı tarafında bakın şöyle karşı tarafta arka kanadından işlemimi yapıyorum. Yani böyle değil, yani bu şekilde değil. Şöyle yine arka kanatlarından işlem yaparak ilerleyeceğim arkadaşlar. İlk birinciye batıyorum. İçinden çıkarıyorum kaydırmayla. Yanındakine geldim. Buradan alıyorum bunu. Karşı taraftan da arka kanadından alıyorum arkadaşlar. Bakın arka kanadından alarak birleşimimizi sağlıyoruz. İçinden geçirdim ve kaydırıyorum. İkinci kaydırmamı yaptım. 11 tane kaydırma olacak burada. Bunu batıyorum. Buranın da yine arka kanadından alıyorum. Ve kaydırıyorum. 3. Sıradakine geldim. Arka kanadı. 4. Yanındaki arka kanadı. 5. 6. 7. 7. Arka kanat. 8. 9. 10. 11. Evet, 11 tane ilmekten birleşimimizi sağladık. Şimdi şöyle bir tane zincir çekiyorum ve ipimi burada keseceğim. İpimi burada kesiyorum. Şimdi sayıyoruz. 6 tane ilmek sayıyorum. 2 taraflı. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yedinciden karşılıklı olarak, bakın yedinciden karşılıklı olarak ilmeklerimi takacağım. Sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane bu taraftan. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane de bu taraftan ayırdım. Ve karşılıklı olarak ilmeklerimi, yani yedinci ilmeklerimden tığımı taktım. Buradan ipimi de yine bağlayacağım. Şöyle bir tane zincir çekiyorum. Aynı yere tekrar bir sık iğne yaptım burada. Bu takmış olduğumuz ipimiz sökülmesin diye. Şimdi kaydırmaya devam edeceğiz. Yine aynı şekilde birleştiriyoruz. Sıradakini alıyorum. Yine karşı taraftan alıyorum. Arka kanadından alıyorum. Kaydırdım. Buradan aldım. Arka taraftan aldım. Kaydırdım. Böyle tüm ilmeklerin, bakın bu taraftaki ilmeği alıyorum. Bu tarafın da arka kanadını alıyorum ve kaydırıyorum. Eşit olması önemli. Her iki tarafında eşit bir şekilde ilerlemesi gerekiyor çünkü. Evet. İlmeklerimiz karşılıklı olarak denk geldi. Şöyle bir tane de zincir çekiyorum ve yine burada da ipimi kesiyorum arkadaşlar. Şimdi bu iplerimizi şöyle, isterseniz iğneye takın, isterseniz tığ yardımıyla bu aralardan böyle ilmeklerin aralarından geçirerek yok edelim. Bütün iplerimizi gizleyelim arkadaşlar. Evet, iplerimizi gizledik. Şimdi döndürüyoruz düz tarafını. Evet. Düz tarafını döndürdük. Şimdi burada bu parmak kısmına da bir sıra fıstık sırasından gideceğim arkadaşlar. Şöyle şuradan takacağım ipimi. Şuradan.
İpimizi takalım. Bir sıra fıstık gideceğim. Bakın burada da aynısını yapmışım. Bir sıra fıstık sırası gittim. Orada parmak kısmımız belirgin olsun diye. Şimdi burada da yine şöyle şuradan takıyorum ipimi. Buraya bir tane sık iğne yapıyorum. İyice sabitlemek adına. Evet, şimdi devam ediyorum. Bakın bir tane atlıyorum. İkinci ilmeğime, şöyle ikinci ilmeğime batıyorum. Şöyle göstereyim. Şu sıradakini atlıyorum. İkinci ilmeğime sık iğne yaptım. İpimi doluyorum. Bu atlamış olduğumuza geri dönüyorum ve fıstığımı yapıyorum. Tekrar ipimi doladım. Tekrar aynı yere battım. 4 taneyi çıktım. 2 tane kaldı. Hepsini tek seferde topladım. Bir taneye atlıyorum. İkinciye sık iğne yapıyorum. Bu aynı, hiçbir değişiklik yok. Sağ ve sol el için hiçbir değişiklik yok arkadaşlar. Aynı şekilde yapacağız. Parmak kısmı. Evet. Şimdi yine bir tane atlıyorum. İkinciye sık iğne yapıyorum. Bir tane atlıyorum. İkinciye sık iğne yapacağım şuraya. Geri dönüyorum atladığıma. İpimi doluyorum. Tekrar aynı yere fıstığımı yapıyorum. Bir tane atlıyorum. İkinciye sık iğne. Atladığıma geri dönüyorum. Ne buraya? Buraya atlıyorum. Şuraya. Sık iğne. Atladığıma geri dönüyorum. Şimdi diğer eldiveninde 8 tane fıstığım vardı. Yine burada da 8 tane fıstığım olacak arkadaşlar. Hemen başlamış olduğumuz şuradaki sık iğne ile de birleşimimizi yapıyoruz. Batıyorum ve içinden çıkarıyorum. Bir zincir çektim ve tamamlamış olduk. Şöyle de ipimi kestim. Bakın. Bu kısmı da tamamladık. Şunları da iç kısımda gizleyeceğiz yine bu kısımları. Yine burada da aynı şekilde. Şimdi bunu bakın bunu bu taraflı şöyle iki taraflı da kullanabiliyoruz. Elimizi koyduğumuzda aynı hizada arkadaşlar. Yani parmak kısımları aynı hizada. O yüzden her ikisini de eşit yapıyoruz. Şimdi şu uç kısmındaki şu detaya bir kısımlarını yapacağız. Buradaki görüntü hoş bir görüntü olsun diye. Şimdi o kısımlarını da yapalım. Şuradan batıyorum. Battım. Uç kısımdayız. Bilek kısmı değil. Uç kısımdan battım. Buraya bir tane sık iğne yaptım. 3 tane zincir çekiyorum ve aynı noktaya batıyorum ve kaydırarak içinden çıkardım. Yanındakine batıyorum. Bir tane sık iğne. Atlıyorum buraya. Buraya da yine bir tane batıyorum. 3 tane zincir çektim ve aynı yere tekrar kaydırmayla batıyorum. Yanındakine sık iğne yapıyorum. Yanındakine de tekrar batıyorum. 3 tane zincir çekiyorum ve aynı yere tekrar kaydırmayla batıyorum. İsterseniz bu kısmı yapmayabilirsiniz. Ben uç kısmı düzgün gözüksün diye böyle bir oya geçtim kenarına. Sık iğne yaptım. Atlıyorum. Buraya da yine 1, 2, 3 tane zincir çektim ve aynı yere tekrar kaydırdım. Yanındakine sık iğne. Evet, buraya batıyorum. 3 tane zincir çekiyorum ve aynı yere tekrar kaydırıyorum.
sık iğne, bir sık iğne, ikinci de 3 tane zincir çekiyoruz. 1, 2, 3 zincir ve aynı yere tekrar kaydırmayla batıyorum. Yanındakine bir sık iğne, tekrar yan tarafa geçtim, sık iğne, 3 tane de zincir çektim ve aynı yere kaydırmayla bağladım. Sıra sonuna kadar ilerledim bu şekilde. Burada da birleşimimizi yapıyoruz. Bir zincir ve tekrar ipimi kesiyorum. Şimdi bu ipleri gizleyelim. Evet, eldivenlerimiz bu şekilde tamamlamış oldu. Şöyle bir giyelim bakın. Elde duruşunda şöyle bir görün. Gerçekten çok güzel oldu. Tam böyle parmaksız eldivenler moda olduğu bir zamanda ve çok yaptık ve çok da şık oldu arkadaşlar. Ben çok beğendim. Duruşu da çok güzel. Böyle kaba durmuyor. Kullanmış olduğumuz iple de alakalı. Böyle kalın iplerle örerseniz eğer daha kaba duracaktır. Ama böyle koton iplerle örerseniz elde çok kibar olacaktır. Evet, inşallah kolaylıkla yapabilmişsinizdir. Elimden geldiğince en basit şekliyle anlatmaya çalıştım. Eğer takıldığınız bir nokta olursa yorumlarda sorabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı da unutmayın. Yapacak olan herkese kolay gelsin. Hepinize sağlıklı günler dilerim.